Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine yeni bir video çekiyorum. Siyasi konuşmalar yapmamaya özen gösterdim bu dönemde. Çünkü kim haklı, kim haksızdan ziyade vatandaş olarak bazen piyon gibi kullanıldığımızı da hissediyorum. Onun için şöyle gerçekler tam net açığa çıkmadan, dosyayı incelemeden, bazı yorumlarda bulunmaktan çekiniyorum. Yoksa size anlatacağım bir sürü şey var. Birkaç videoda çektim aslında küçük küçük ama paylaşıp paylaşmamak konusunda henüz emin değilim. Onun için takipte kalın, beğeniyorsanız beğen tuşuna basın, abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok daha fazla böyle video görebilirsiniz. Şimdi ben bugün size kısaca bilgilendirme amaçlı olarak işinize yarayabileceğini düşündüğüm için gözaltı ve tutuklama süreçlerinden bahsedeceğim. Çünkü anladığım kadarıyla bu konuda halkımızda bazı yanlış bilgiler oluşmuş, kanılar yerleşmiş. Bunları düzeltelim istiyorum sizinle birlikte. Hem de haklarımızı bilelim istiyorum vatandaşlar olarak. Anayasal haklarımızı, TCK ve CMK'da yazan haklarımızı bilelim. Ona göre başımıza neler gelebilir en azından hazırlıklı olalım ve merak ettiğimiz şeyler varsa bunları da biraz aydınlatalım. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar üzerinden de sohbete devam edebiliriz. Şimdi öncelikle yakalama nedir, gözaltı nedir, tutuklama nedir? Bunlarla alakalı ve küçük küçük okumak istiyorum size. Benim CMK el kitabım var. Buradan okuyacağım. Çok güzel anlatmıştı çünkü. Yakalama bir kişinin hakim kararı alınmamış olmasına rağmen geçici bir süre için özgürlüğünden yoksun bırakılması demektir. Yakalama, adli kontrol, tutuklama, ifade alma, beden muayenesi gibi kişinin özgürlüğünü kısıtlayan koruma tedbirlerindendir. Şimdi diyelim ki bir suçüstü hali oldu. Bu durumda herkes yakalama yapabilir kanunen. Ancak asıl olarak kolluk kuvvetlerinin yani halk tabiriyle polisin yakalama yapması esastır. Bunun için bir savcılık kararı gerekir veyahut suçüstü hali gerekir. Bazen de suç ceza hakimliği yahut ilgili ceza mahkemesi karar da verebilir. Diyelim ki sokakta yürüyorsunuz. Bir anda yakalama gerçekleşti. Kendinizi kelepçelerin içerisinde buluverdiniz. Bu durumda haklarınız nelerdir? Öncelikle size yakalama yapan şahsın sizi neden yakaladığını size açıklaması gerekir. Yani isnat edilen suçun ne olduğunu size anlatması gerekir. Şu nedenle senin özgürlüğünü şu an kısıtlıyorum diyerek bir açıklama yapması gerekiyor. Sonrasında size haklarınızı anlatması gerekir. Susma hakkı bunlardan biridir. Müdafiden yani halk diliyle avukattan yararlanma hakkı bunlardan biridir. Diyelim ki şüphe içindesiniz. Yani ne için yakalandığınızı bilmiyorsunuz ve bir anda kendinizi kelepçelerin içinde buldunuz. Söyleyeceğiniz herhangi bir şey sizin aleyhinize de kullanılabileceği için en doğrusu emin olmadığınız yerde konuşmamaktır. Yakınlarınıza haber verilmesini istersiniz. Avukat bir tanıdığınız varsa onu ararsınız. Yoksa suçun cezası 5 yılın üzerinde bir hapis cezasını gerektiriyorsa yahut 18 yaşından küçükseniz yahut engelliyseniz yahut kendinizi ifade etmekte güçlük çekiyorsanız avukat tutma durumunuz yoksa devlet size bir avukat görevlendirmek zorundadır. Bunun için baromuzun CMK dediğimiz bir servisi var. 444 52 71. Buradan polis görevlileri size avukat atanmasını sağlayacaktır. Diyelim ki polis merkezi amirliğine yahut asayiş şube müdürlüğüne bir şekilde getirildiniz. Yakalamanın yapıldığı andan itibaren sizin gözaltı süreniz başlamış oldu. Sizi şubeye sokmadan önce yapmaları gereken sizi öncelikle hastaneye götürmektir. Hastaneye götürürler, bir muayene olursunuz. Vücudunuzda herhangi bir darp izi, ekimoz veya lezyon dediğimiz morluklar, çizikler vesaire varsa bunları doktora mutlaka göstermeniz gerekir. Bunların da hangi anda olduğunu açıklamanızda fayda vardır. Rapora yazıldığını da görüp o şekilde muayene odasından çıkarsınız ve muayene olurken lütfen yanınızda başka kimsenin olmamasına özen gösterin. Doktorla baş başa kalın. Sonrasında ifade alma işlemleri için emniyete gittiniz. Emniyette kolluk size bazı tutanaklar veya bazı ifade evrakları veya içeriğini anlamadığınız şeyler imzalatmaya çalışabilir. Bunları kesinlikle imzalamıyorsunuz. Okumadan veya avukatınız yanınızda olmadan hiçbir evrak imzalamıyorsunuz. Tabii emniyete girer girmez avukatınız hemen gelmez. Avukatı zaten hemen çağırmazlar da. Öncelikle yakınlarımıza haber verelim. Annemiz, babamız, kim varsa tanıdığımız, güvendiğimiz ona haber verelim. Mümkünse tanıdığımız bir avukat gelsin. Çünkü baro sisteminden kimin geleceğini, sizinle ne kadar ilgileneceğini bilemezsiniz. Bu sırada eğer açsanız karnınızın doyurulması, temel ihtiyaçlarınız varsa bunların insani koşullarda yerine getirilmesinin sağlanması kolluğun görevleri içerisindedir. Diyelim avukatınız geldi. İlk yapacağı şey dosyanızı okumaktır. Dosyanızda herhangi bir gizlilik kararı yoksa ki gizlilik kararı varsa da karar gösterilmelidir. Yoksa dosyanız sondan başa olacak şekilde kronolojik bir şekilde incelenir. Gerekli notlar alınır ve avukatınızla baş başa görüşeceğiniz bir odaya geçersiniz. Burada avukatınız size sorması gereken ilk şey herhangi bir şekilde darp çevir gördün mü? Karnın aç mı? Şu anda konuşmak için kendini rahat hissediyor musun? Gibi sorulardır. Avukatınızla bütün derdinizi, tasanızı olayla alakalı olarak anlatırsınız. Nasıl bir savunma yapacağınız hakkında, nasıl ifade vereceğiniz hakkında kendisine sorular sorarsınız. Kendisi sizi aydınlatır. Görüşmeniz bittiğinde ifade alımına geçersiniz. Avukatınızla baş başa görüşmeniz gerekiyor ve bu görüşmenin kimse tarafından bölünmemesi gerekiyor. Yani odaya girip çıkılmamalı, odada kamera bulunmamalı, ses kaydı alınmamalı. Sonrasında ifade alımı için kolluk kuvvetlerinin yanına avukatınızla beraber gidiyorsunuz. Avukatınız ifade alımı sırasında size insan haklarına aykırı,
aykırı, ceza muhakemesi kanunu veya SCK'ya aykırı sorular sorulmadığı müddetçe genel olarak ifadeye müdahalede bulunamayacaktır. Onun için ifade almadan önce avukatınızla her şeyi konuştuğunuzdan emin olun. Bu arada yanınızda avukatınız dahi olsa susma hakkını kullanmaya devam edebileceğinizi hatırlatmış olayım. İfadenizde öncelikle kimlik bilgileriniz hakkında doğru beyanda bulunmak zorundasınız. Onun dışında herhangi bir şeyde doğru beyanda bulunmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Ancak doğruyu söylemenin daha iyi olduğuna inanıyorum. Yaşanan bütün şeylerin tarihi şekilde belgelenmesi de gerektiğine inanıyorum. Yani herhangi bir şekilde avukatınız gelmeden önce darp edildiyseniz veya işkence gördüyseniz bunu da mutlaka ifade tutanağında geçirmenizde fayda vardır ki sorumlular ileride cezasını alabilsin. Kimlik bilgilerini verdikten sonra adres bilgileri, mezuniyet bilgileri, gelir bilgileri gibi kişiyi tanımlayan genel bilgiler sorulur. Bunun sonrasında özgür bir şekilde ifademi vermek istiyorum, avukatım eşliğinde veya avukatım olmaksızın ifade vermek istiyorum şeklinde ifadeye başlanır ve size sorular sorulur. Bu sorular sorulurken size bazı bilgiler, belgeler gösterilebilir. Bunlara cevap vermeniz istenebilir. Eğer emin değilseniz bunlar hakkında cevap vermek zorunda değilsiniz. Yani istediğiniz soruya cevap verip vermemekte özgürsünüz. Kimse size cevap ver diyerek herhangi bir şekilde şiddet uygulama hakkına tabii ki sahip değil. İfade bittikten sonra avukatınız da ifadeyi okur, siz de ifadeyi okursunuz. Katılmadığınız herhangi bir yer varsa imzalamak zorunda değilsiniz. Değiştirilmesini talep edersiniz. Eğer değiştirilmez ve yeniden çıktı almazlarsa ilgili yerin üzerine çizip veya sayfanın sonuna şerh düşerek kendi beyanınızı ekleme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. İçerisindeki beyanlara %100 katılmadığınız hiçbir evraka imza atmayın. Buna şüpheli ve sanık hakları formu da dahildir. Avukat ile görüşme tutanağı da dahildir. İfadenizi verdikten sonra kolluk görevlileri yine savcıyla görüşerek talimat alırlar ve serbest bırakılmanız veya bizim mevcutlu dediğimiz şekilde savcıyla görüştürülmek üzere adliyeye sevkiniz konusunda karar verecektir. İfade işlemleriniz bitip adliyeye sevk edilmeden önce yeniden bir hastane giriş çıkışı yapılacak ve burada yeniden muayene olacaksınız. Muayenede yine ifade alımı sırasında veya emniyette bulunduğunuz süre içerisinde size herhangi bir şekilde şiddet veya kötü muamelede bulunulduysa bunları da mutlaka darp raporu dediğimiz doktor raporuna işletin lütfen. Peki beni emniyette kaç saat tutabilirler? Bu süre yakalanma yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yani yolda geçecek olan süre hariç 12 saati geçemiyor yoldaki sürede. Yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Toplu suçlarda delillerin toplanmasındaki güçlük ve şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet Savcısı her defasında gerekçesini de göstererek ayrı ayrı kararlarla ve yazılı emir vererek 3 gün süreyle uzatabilir. CMK 91-3'e bakınız. Burada özellikle süre uzatımına ilişkin her emir gözaltına alınana derhal tebliğ edilecek olma zorunluluğu gözden kaçırılmamalıdır. Yani müdafi olarak açıkça bu kural uyulmadığını saptadığınız takdirde evrakı incelediğinizde anlayacaksınız. Derhal itiraz edin. Sonrasında adliyeye geldiniz. Savcının karşısına çıktınız. Bazen savcı sizi görmeden dosya üzerinden tutuklamaya da sevk edebilir. Bazen de sizin ifadenizi almak isteyebilir. Sizi baştan dinlemek isteyebilir. Önünde dosya size bazı sorular sormak isteyebilir. Yine CMK'da görevli avukat arkadaşımız sizinle beraber dosyayı takip edebilir. Kendisi gelemiyorsa yerine başka bir avukat arkadaşımız atanabilir veya özel müdafiniz varsa o aşamada yine kendisiyle birlikte ifadenizi verebilirsiniz. Biz savcılığın genelde tutuklamaya sevk ettiğini yahut adli kontrol kararı vererek yine hakimliğe sevk ettiğini görüyoruz. Çünkü tutuklama kararı, adli kontrol kararı gibi kararlar hakimlik tarafından verilir. Bu hakim soruşturma aşamasında görevli sulh ceza hakimidir. Sulh ceza hakimliğine çıktınız. Orada kimlik tespitiniz yapılır önce. Çocuğunuz var mı? Adresiniz neresi? Daha önceden sabıkanız var mı? Benzer soruşturmalar geçirdiniz mi? Aylık geliriniz ne kadar vesaire böyle sorular sorulur. Bunlar bir forma yazılır. Daha sonra sorgulanacak olan diğer kişilerle birlikte bir sıra belirlenir. Bu sıraya göre sorgu hakimliğine tek tek giriş çıkış yaparsınız. Sorgu hakimliğine girdiğinizde hakimin direkt olarak karşısına geçecek bir şekilde konuşursunuz. Saygılı bir duruş öneririz. Çünkü muhatap olduğunuz makam Türk milleti adına karar veren bir mahkeme olduğunda ek özen gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Söylediğiniz her şeyin zapta işlendiğinden emin olmak adına mutlaka yavaş konuşunuz. Çünkü genelde siz bir cümle söyledikten sonra hakim o cümleyi tekrar eder, zabıt katibi bunu yazar, sonra tekrar siz bir cümle söylersiniz. Siz konuşurken avukatınız müdahale edemez. Dolayısıyla size bir soru sorulduğunda avukatınıza bakıp ben burada ne desem ki diye baktığınızda maalesef avukatınız size yardımcı olamayacaktır. Onun için sorguya girmeden önce sorulabilecek sorular, verilebilecek cevaplar hakkında avukatınızdan yeterli bilgiyi aldığınızda emin olun lütfen. Bunu da söyleyeyim. Eğer bağcıklı ayakkabı giyiyorsanız bağcıklarınız sizden alınır. Herhangi bir şekilde kendinize zarar vermeniz, işte kendinizi bağlamanız vesaire gibi şeylerin önüne geçilmesi için bağcıklarınızın sizden alınması normaldir ve hukuka uygundur. Ancak size ait olan cep telefonunuz hakkında el koyma kararı, biz müsaade ederiz ona, eşya müsaade
kayınvalidesi kararı. Yoksa bunu sizden alamazlar. Yani cep telefonunuzu teslim etmek zorunda değilsiniz. Ancak gözaltına alındıktan sonra sahip olduğunuz işte cüzdan, telefon, kredi kartları vesaire bunlar bir torbaya konur. Sizin sorgu hakimliğindeki işlemleriniz bitene kadar bunlar kolluk görevlileri tarafından saklanır. Bunları teslim ederken bir evrak imzalarsınız. Teslim aldığınızda da aynı şekilde teslim aldığınıza ilişkin bir evrak imzalayacaksınız. Bunu da hatırlatmış olayım. Yakınlarınıza haber verme yükümlülüğünden bahsetmiştik. Aynı şekilde ilerleyen süreçte sizi aileniz merak edeceği için onlara da kolluktan izin alarak avukatınız vasıtasıyla haber iletmeniz mümkündür. Bunun yanı sıra biz uygulamada şunu görüyoruz. Kolluk emniyetteyken kişinin beslenmesi için gerekli gıdaları temin ediyor bir şekilde ama adliyeye gelindikten sonra biz avukatlar olarak genellikle aileyle görüşüyoruz. Aileden işte bir sandviç, bir dürüm, bir şey temin etmesini istiyoruz. O bize teslim ediyor. Biz onu kontrolden geçirdikten sonra şüpheliye teslim ediyoruz ve o şekilde beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Soruları cevapladınız. Savunmanızı verdiniz. Bu sırada etkin pişmanlıktan faydalanabilirsiniz. Yahut bir suç işlediyseniz bu suçu neden işlediğinize dair hafifletici sebeplerinizi vesaire açıklayabilirsiniz. Ve işin başından sonuna kadar aleyhinize olan deliller toplandığı gibi lehinize olan delillerin de toplanmasını isteme hakkına sahipsiniz. Bu aşamada hala dosyaya evrak da sunabilirsiniz. Siz savunmanızı bitirdikten sonra avukatınız sizin adınıza bir savunma yapar. Savunması bittikten sonra da karar verilmesi için, karar açıklanması için kısa bir süre duruşma salonunun dışına çıkar beklersiniz. Sonrasında karar açıklanır. Karar tebliği alırsınız. Tebliği ve tevhim almış sayılırsınız. Duruşmada bulunduğunuz için tevhim almış da sayılıyorsunuz. Duruşma salonunun dışına çıktınız, beklediniz, karar verildi. 3 şekilde karar çıkar. Ya serbest bırakılmanıza karar verilir, ya adli kontrol altına alınmanıza karar verilir ya da tutuklanmanıza karar verilir. Serbest bırakılmanıza karar verilirse teslim etmiş olduğunuz o eşyalarınızı geri alırsınız ve direkt olarak hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan dışarı çıkarsınız. Özgürsünüz. Adli kontrole karar verilirse ilgili evrakları imzalarsınız ve adli kontrolün hangi günler, hangi saatler arasında uygulanacağı hakkında detaylı bir şekilde avukatınızdan bilgi almayı unutmayın lütfen. Sonrasında size en yakın karakolda genelde haftada bir olabilir, hafta sonları olabilir, bir gün arayla olabilir. Hakimin belirlediği şekilde imza atmakla yükümlü olursunuz. Genelde adli kontrol ile birlikte yurt dışına çıkış yasağı da verilir. Bazen de vermeyebiliyorlar. Bu kısma da iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Diyelim ki tutuklama kararı çıktı. Bu durumda size bir tutuklama müzekkeresi imzalatılır. Bunları da yine okumadan kesinlikle imzalamayın. Sonrasında bizim Çağlayan'da gördüğümüz genel uygulama olarak söyleyeyim. Öncelikle Metris cezaevine gönderilirsiniz. Orada 3-4 gün bir haftaya yakın bir süre bekletilir. Oradan da bizim Marmara cezaevi dediğimiz cezaevine gönderilirsiniz. Bu sırada ne yapmak lazım? Eğer tutuklanacağınızın haberini aldıysanız veya tutuklanacağınızdan eminseniz mutlaka ailemizle görüşelim. Ailemiz bize bazı şeyleri temin etsin. Örneğin rahat eşofmanların açık renk olması isteniyor. Yani lacivert gibi renkleri tavsiye etmiyoruz. Bunun yanı sıra terlik, temiz çorap, temiz iç çamaşırı gibi ihtiyaçlar. Eğer sigara kullanıyorsanız 3-4 günlük sigaranız size temin edilsin. Orada kantin olduğu için oradan ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz için nakit para almanıza izin veriyorlar. Tutuklandığınızın yakınlarınıza haber verilmesi sizin hakkınızdır. Yakınlarınıza mutlaka haber verilsin. Yakınlarınız bunları size temin edip adli önüne getirirse teslimatı gerçekleştirilir. Sonrasında direkt olarak Silivri'ye de gönderilebilirsiniz. Yahut dediğim gibi Metris üzerinden de birkaç gün bekleyerek Silivri'ye geçebilirsiniz. Metris konusunu kısaca açıklayayım. Birinci derece yakınlarla görüşmeniz mümkün olacaktır. Yalnız görüş günleri vardır. Örneğin Metris için şu anda Perşembe günleri görüş günü. Avukatınızla ise haftanın 7 günü 24 saat görüşme hakkına sahipsiniz. Yakınlarınızla eğer telefonda görüşmek istiyorsanız bu insanların cezaevine kimlik kartı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, herhangi bir fatura sunmaları gerekiyor. Bu 3 belgeyi mutlaka sunmaları gerekiyor cezaevine ki telefonda kendileriyle görüşebilin. Eğer avukatınıza vekalet vermek istiyorsanız da Çarşamba ve Cuma günleri Metris'e Gazi Osman Paşa'nın ilgili noterliği gidiyor. Müvekkilimizden vekaleti alıyor. Tutuklanmanızdan itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edebileceğinizi söylemiştik. Tutukluluğa bu arada her zaman itiraz edebilirsiniz ama kanunda yasa olarak belirlenmiş 2 haftalık süre içerisinde itiraz etmenizi ben tavsiye ediyorum. Adli kontrolde de bu böyledir. Görevli, yetkili Asliye Ceza Mahkemesi'ne dosyanız gönderilmiş olur. Asliye Ceza Mahkemesi dosyanızı baştan sona inceler ve dosya üzerinden bir karar verip sizi serbest bırakabilir. Yani ben artık bir sonraki duruşmaya kadar, ki duruşma tarihim de henüz belli değil, o süre sonuna kadar tutuklu kaldım artık diye bir şey yok. Bu yanlış bir kanı. Bunun yanı sıra ayda bir de Segbis üzerinden, yani görüntülü bir şekilde tutuk evine, cezaevine bağlanılmasıyla birlikte Segbis üzerinden görüntülü olarak sizin hakimliğe bağlanıp tutukluluğunuzun değerlendirilmesi duruşmaları yapılacaktır. Ayda bir yapılan bu duruşmalardan birinde şartlar değiştiyse, yeni bir delil ortaya çıktıysa ya da beyanlarınız masum olduğunuza veya işte artık tutuklu kalmanıza gerek kalmadığını gösteriyorsa bu sırada da o ayda bir değerlendirmelerde de tahliye olmanız mümkündür. Tutukluluk süreleriyle alakalı olarak bir de çok fazla soru alıyorum. Yani tutuklandık ve sonsuza kadar tutuklu kalma ihtimali var mı diye. Tutukluluk süresi ağır cezanın alanına girmeyen suçlar için 1 yıldır.
Ancak gerekli görülen hallerde bu süre 6 ay daha uzatılabilir. Yani ağır cezalık bir suç değilse ortalama 1 ila 1,5 yıl kadar bir süre tutuklu kalabilirsiniz en fazla. Eğer ağır cezayı gerektiren bir suçsa bu süre 2 yıldır. Zorunlu hallerde bu süre uzatılabilir ancak 3 yılı geçemez. Dolayısıyla en kötü suçtan tutuklandınız, en fazla 3 yıl tutuklu kalırsınız. Sormak istediğiniz bir soru olursa, yani danışmanlığa girmeyecek şekilde işte benim kaynıma böyle oldu, ne yapmalıyız vesaire gibi değil de hukuk öğrencileri olur, başına bir şey gelmiş, yardıma muhtaç insanlar olur. Biz onları da yönlendiririz bir şekilde. Sorularda sorabilirsiniz. Ancak avukatlık kanunu gereğince yalnızca ofiste danışmanlık verebildiğimiz için lütfen sorularınızı danışmanlık kapsamı içerisinde tutmayın. Onun dışında her konuda hukuksal olarak konuşabiliriz. Siyasi polemiklere girmek ise hiç istemiyorum. Sadece lütfen gençlerimizi serbest bırakın. Çok üzülüyorum. Yanlış. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.